Maçtika kanalından herkese merhabalar. Bugünkü konumuz günahlarıyla, sevaplarıyla futbol dünyasının dışlanmış çocuğu Galatasaraylıların sevgilisi Mario Icardi. Icardi 19 Şubat 1993 yılında gözlerini dünyaya açtı. Babasının işleri sebebiyle 2001 yılında ülkesini terk etmek zorunda kalan Icardi, Kanarya Adalarına Las Palmas'a yerleşmiştir. Futbol kariyerini Las Palmas'ta yerel bir kulüpte başlamıştır. Hedefi, idolü büyük golcü Arjantinli Batistuta gibi olmaktı. Bu küçük yerel kulüpte oynarken diğer İspanyol kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Oğullarının hem futbol hem de akademik alanda iyi bir eğitim görmesini isteyen Icardi ailesi önlerindeki birçok seçeneği değerlendirdikten sonra Barcelona'da karar kıldı. Barcelona'ya geldiğinde henüz 15 yaşındaydı. 3 sene Barcelona B takımında oynadı. Bu 3 sene içerisinde aldığı eğitimle kupalar ve gol krallıkları kazandı. 18 yaşına geldiğinde gençlere birçok olanak sağlayan Barcelona altyapısını bırakıp kendi konfor alanını terk etmiştir. Ocak 2011'de Barça, Icardi'yi Serie B'de mücadele eden Sampdoria ekibine kiraladı ve Icardi'nin İtalya macerası başlamış oldu. 31 maça çıkıp 23 gol attı. A takıma çıkmaya hazır olduğunu herkese gösterdi. Bir maçta Sampdoria'nın golcüsü Pele 67. dakikada kırmızı kart görerek maçtan atıldı. Icardi maçın bitimine 15 dakika kala oyuna girdi ve skor 1-1 iken 84. dakikada attığı golle takımına 3 puanı kazandırdı. Ve belki de onun kazandırdığı bu 3 puanla Sampdoria Serie A'ya yükseldi. Takip eden yaz transfer sezonunda Sampdoria Icardi'nin bonservisini aldı. Sampdoria'da tek konuşulan şey Icardi'nin golleri değildi. Önce kendisine yardım eden, İtalya'ya alışmasını sağlayan ve sakatlanmasından dolayı yerine girdiği Maxi Lopez'in önce formasını, daha sonra Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile yaşadığı yasa dışı birliktelik ortaya çıktı. Yani Maxi Lopez'in önce işini elinden aldı, ardından babası Juan, Icardi için şöyle diyor: "Nerede oynadığının bir önemi yok. Icardi gittiği her yerde gol atar" sözü gerçekten manidar. Icardi'nin Wanda'yı seçmesi milli takıma gitmesini de etkilemiştir. Her seçim bir vazgeçiş derler. Bu Icardi için sadece bir başlangıçtı. Wanda Nara-Icardi ilişkisi, bu ilişkinin başladığı günden bu yana hiçbir zaman gündemden uzak kalmadı. Icardi'nin İstanbul'da olduğu şu zamanlarda bile medyada sürekli haberleri dolaşıyor. Ayrıldılar, barıştılar, küstüler, beraber maç dahi izlediler. Bu ilişkinin böyle olması reklam malzemesi olarak kullanılıyor ve şöhretini büyütüyor. Icardi Inter'e transfer olduktan sonra Maxi ile ilk defa karşı karşıya geliyor. Maça İtalyan basını Wanda derbisi ismini koydu. Maxi Lopez seremonide Icardi'nin elini havada bıraktı. Icardi maçta 2 gol atarken Maxi penaltı kaçırdı ve Inter 4-0 galibiyetle sahadan ayrıldı. Icardi'nin daha iyi bir futbolcu olduğundan bir şüphe yoktu. Bunu Maxi Lopez de kabul ediyordu. Icardi'nin menajeri olan Wanda için vaktiyle benim de menajerliğimi yapmak istedi. Ama ben kabul etmedim. İş ve özel hayatı karıştırmamak lazım. Bana kalırsa Icardi gibi bir futbolcunun da daha profesyoneller tarafından yönetilmesi gerekiyor. Wanda ne zaman susup ne zaman konuşması gerektiğini bilmeyen biri. 2014-2015 sezonunda kaldığı süreye kadar Serie A'yı resmen kastı kavurdu. Icardi hem sağ hem sol ayağını kullanabiliyor, duran toplarda çok usta, kafasıyla gol atabiliyor, tam bir makina. Icardi Inter'de ilk sezonunda 36 maça çıktı. 22 gol atıp 8 asist yaptı ve 22 yaşında gol krallığı yaşadı. Fakat şanssızlık oydu ki son dönemin en vasat Inter'inde forma giyiyordu. Inter ligi 8. olarak bitirdi ve Avrupa kupalarına uzak kaldı. Takımın bu kötü gidişatından kaynaklı taraftarlar olduğundan biraz daha gergindi. Inter'in sağı sola takımının evinde 3-1 kaybettiği bir maç bitiminde Inter'in meşhur kale arkası Kuzey tribünü Kurvanor'da gidip formasını atmış. Fakat yenilgiden memnun olmayan taraftarlar formayı Icardi'ye geri atmıştı. Hem de hiç olmayan sözlerle basit gibi duran bu olay Icardi ile Kurvanor'un arasını daha fazla açmıştı. Icardi bu olayı otobiyografisinde şöyle anlatıyor: "Oraya formasını isteyen bir çocuğu mutlu etmek için gittiğini, kendisine gösterilen tepkiyi fazla olduğunu söylüyor. Hatta ileri gidip Kurvanor'da Arjantin'deki karanlık birçok kişiyi arayıp bitirebileceğini söylüyordu. Kurvanor da cevap gecikmedi. 23 yaşında otobiyografi yazan bir palyaçonun kitabını satsın diye hikayeler uydurdu. Kaptanlık pozu bandını çıkar ve defol git. Bununla da yetinmeyip Icardi'nin evinin önüne pankart yerleştirdiler. Arjantinli dostların geldiğinde haber ver.
Icardi'nin performansı bu aydan sonra geriledi. Inter Başkanı, taraftarlar bizim için çok önemli. Her ne kadar Icardi'nin taciz edilmesini kabul etmesek de onunla konuşup özür dilemesini sağlayacağız diyerek tarafını belli etmişti. Icardi bu olaydan sonra bir özür mesajı yayınladı. Ama bu özür Inter taraftarı tarafından kabul edilmedi ve araları asla ısınmadı. Ancak Icardi kendi adına doğru olanı yapmıştı. Ve takip eden süreçte saha dışından çok saha içindeki muazzam performansıyla gündemde kaldı. 2016-2017 sezonunda 34 maçta 24 gol ve 8 asistle yeniden Avrupa'nın en üst düzey golcülerinden biri olduğunu gösterdi. Ancak bu dönemde kötü gidişat gösteren Inter hala arzu edilen başarıları gösteremiyordu. Belki burada kazanılacak bir kupa aralarını düzeltirdi ama bu asla olmadı. Bir sonraki sezon 29 golle kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi ve bir daha gol kralı oldu. İtalya'da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü ancak Inter'de aldığı en iyi sonuç dördüncülük oldu. Olaylara Vandanara'nın girmesi işleri iyice kızıştırdı. Kulüpte yeni kontrat görüşmesinde istediği teklifi alamayan Nara, katıldığı bir televizyon programında Inter yönetimini, teknik ekibe, hatta oyunculara varasıya kadar eleştirmişti. Bunun sonucu olarak Icardi süresiz olarak kadro dışı kaldı. Bu kez kaptanlık pozu bandını kaybetti. Inter o sezon Antonio Conte ile anlaştı. Disipliniyle ün salan Conte, Lukaku ile anlaşıp 9 numarayı ona verdi. Sanırım Conte, Icardi'ye bundan daha kolay bir yol gösteremezdi. 25 yaşındaki Icardi birçok elit takımın kıskacındaydı. Real Madrid, Manchester United, Liverpool ve daha birçok büyük kulüp. Ancak saha dışı hayatı bu kulüplerin Icardi için çekimser bir hava yaratıyordu. Hem karlı sözleşmeyi hem de yaşanılacak en güzel yeri seçti: Paris. Icardi'nin Paris kariyeri muhteşem başladı. 11 maç, 9 gol. O zamanki PSG teknik direktörünün çok sık taktik değiştirmesi formdan düşmesine sebep oldu. Pandemi dolayısıyla erken tescil edilen ligde PSG şampiyon oldu. Yeni sezonda PSG 50 milyon euro ile Icardi'nin bonservisini aldı. Ancak çapraz bağ sakatlığı nedeniyle formadan uzak kaldı ve Icardi birden gözden düştü. 50 milyon bonservis ödenen bu oyuncu nasıl gözden düştü diyebilirsiniz. Ama PSG denilen kulüp aşağı yukarı her transferini bu meblağları yapıyor. PSG'de sahnede yoksanız gözden düşersiniz. Üstelik Paris o sezon şampiyonu Lille kaptırdı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Ayrıca Messi'nin gelişi Icardi'yi yedek kulübesine iyice itti. Mesleğe gol atmak ve en büyük hobisi coşkulu kalabalıklarla kutlama yapmak olan birisi için sanırım en doğru adres Galatasaray'dı. Icardi burada ne kadar kalır bunu zaman gösterir. Kim bilir gittiği pek çok yerde kabul görmemiş bir adamın bu tribünler tarafından sorgusuz sualsiz bağrına basması kendini nihayet bir yere ait hissetmesini sağlar. Türkiye'deki geleceğini şimdiden kestiremesek de atacağı çok gol bulunuyor. Sayesinde Nef Stadyumu defalarca yangın yerine dönecek. Aşkın olayım diye bağırtan Icardi, ünlü sanatçıyı etiketleyip Instagram hesabından bu parçayı paylaştı. Simge Sığın, ünlü futbolcumuz Icardi'ye kalp emojisiyle cevap verdi. Allah hayırları çıkarsın.